Hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte doları, altını ve gümüşü değerlendireceğiz. Yılın son gününde dolarda, altında, gümüşte neler oluyor? Yeni yılda beklentilerimiz neler olacak? Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte bunu burada değerlendirmeye çalışacağız. Fazla uzun bir video olmayacak, kısa bir video olacak. Özellikle bu yılbaşı günü sizleri de pek sıkmak istemem. O yüzden videomuzu çok da fazla uzun tutmayacağız. Kısa bir değerlendirme yapıp videomuzdan çıkacağız. Öncelikle hepinizin yeni yılını sağlık ve mutluluk içerisinde ailelerinizle beraber geçirmenizi temenni ederekten yayınımıza başlayalım. Dolarla hemen başlayalım. Dolar TL kurunda neler oluyor? Yeni yıl içerisinde dolar TL kurunda beklentilerimiz neler olabilir? Hemen burada sizlerle birlikte bunu bir değerlendirelim. Öncelikle dolar TL kurunda arkadaşlar bugünkü hareketler, volatil hareketler pek geçerli olabilecek bir hareketler değil. Çünkü yılın son günündeyiz. Artık Avrupa piyasaları, ABD piyasalarının kapalı olduğu bir gün. O yüzden volatil hareketler bugün olmaz. Bugünkü kapanışların da pek bir önemi zaten yok arkadaşlar. Önemli olan 2022 yılı pazartesi günü içerisinde olabilecek açılışlar ve kapanışlar artık bizlere yeni yılla ilgili önemli bilgiler ve ipuçları verecektir. Dolar TL kurunda bizlerin sizlerle birlikte takip ettiği en önemli seviye 13.29 bölgesinde bulunan seviyemizdi. 3 Ocak enflasyon verileriyle birlikte arkadaşlar buradaki hareket 13.29 üzerinde ilk etapta bizleri 16-12 band aralığına doğru götürecek volatil hareketi başlatabilir. 16 seviyesi dolar TL kuru için önemli bir seviye olacak. Çünkü bu seviye üzerinden arkadaşlar dolar TL kurunda kar realizasyonları gelme olasılığı oldukça fazla. Buradaki aralık 16-10-16-40 bölgesi içerisinde dolar TL kurunda yukarı yönlü volatil hareketleri tetikleyebilir. O yüzden bu aralıklarda özellikle dikkatli olmamızda fayda var diye düşünmekteyim. Sizler de bu aralıkları 2022 yılı içerisinde özellikle değerlendirmeniz gerekli. 22 Ocak itibariyle Merkez Bankası'nın kararları var. Bu kararlar da önemli. Merkez Bankası yapacağı kararlarla ilgili tamam mı, devam mı şeklindeki sorunun yanıtını da bizlere verecek. Bizler şu an itibariyle Merkez Bankası'nın kararları içerisinde arkadaşlar tekrardan bir faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentimiz var. Bunu da Merkez Bankası'nın söylemlerinden çıkartıyoruz. Çünkü 12 puana Merkez Bankası faizleri indirmek istiyor. 2021 yılı içerisinde gene gündeme damga vuran NAS var biliyorsunuz. NAS faize, Allah'ın emirlerine kesin karşı gelmemekle ilgili NAS. Bu da faizlerin kesin düşürülmesi gerektiğini söyleyen bir Cumhurbaşkanımız olduğu var. Gene 2021 yılı içerisinde gündeme bomba gibi düşen Sayın Nebati'nin sözleri vardı arkadaşlar. Bu sözler içerisinde gene en fazla dikkat çeken ve gündem oluşturan sözlerin içerisinden bir tanesi de büyük yatırımcılar işini bilir, küçük yatırımcılar ise çarpıldı şeklinde bir açıklama vardı. Bu da gündeme bomba gibi düştü ve gündem tarafından büyük tepki topladı. Dolar TL kuru ile ilgili döviz korumalı mevduat hesabı dolar TL'nin gene 18 TL civarlarının üzerine çıkmasıyla birlikte bir gece yarısı açıklanan karar ile Türk yatırımcılar dolar korumalı TL mevduat hesabıyla karşılaştı. Bu da bir dolar alternatif olarak piyasalara sunulmuş bir ürün oldu arkadaşlar. O gece ne olduysa oldu ve büyük miktarda bir satış dolar TL kurunu 10 lira civarına kadar aşağı yönlü çekti. İşte bu 10 lira olan seviye civarında bizler devreye girdik ve sizinle birlikte hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bu seviyelerde fazla üzülmenin gereği olmadığı, artık bu seviyelerin yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bir satış seviyesi değil, gerekirse bir alım fırsatı bölgesi ve buradan tekrardan yukarı yönlü bir tepki yükselişinin tekrardan geleceğiyle ilgili yayınlar yaptık. Bunu sizler de zaten
takip etmişsinizdir ve biliyorsunuzdur da zaten. Bütün bunların neticesinde arkadaşlar bugün itibariyle baktığımızda bir 13.60 seviyesine doğru %30'luk tekrardan zararlarımızda bir miktarda olsa azaltma yönünde bir sebebiyet yaratabildik. 2021 yılı içerisinde gene müthiş tahminlerimiz vardı. Bitcoin üzerinde olsun, dolar altın üzerinde olsun, gümüş üzerinde olsun noktasal çalışan 2021 yılı tahminlerimiz mevcut. Bunu da açıklama kısmındaki 2021 yılı tahminlerimiz kısmından kontrol edebilirsiniz. Geriye dönük videolar biliyorsunuz yalan söylemez. Buralardan 2021 yılı için tahminlerimiz vardı. Bu tahminlerimizde de yatırımcılarımıza, bizi takip eden yatırımcılarımıza arkadaşlar özellikle %100'ün üzerinde kazançlar ve getiriler sağladık. Hepsine kazançları hayırlı uğurlu olsun diyelim. Paralarını güzel güzel harcamak nasip olsun diyelim. Evet, 2022 yılına dolar TL kurunda arkadaşlar bir 16 seviyesine doğru yukarı yönlü hareket beklentim mevcut. Tabi bunun için bu 3 Ocak'taki enflasyon verisinin ardından böyle yukarıya yönlü bir hareket beklentim mevcut. Burada en kritik seviye 14 TL seviyesinden geçen bölge olacaktır. Burada yatay seviyede özellikle daha öncelerden Merkez Bankası'nın bir müdahil olduğu bölge olarak çalıştığını sizler de biliyorsunuz. Bu bölge üzerinde tekrardan Merkez Bankası bir müddet daha dolar kuruna müdahil olmak isteyebilir. Fakat bugünkü özellikle volatilitenin düşük olduğu bir günde gene dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ettik. Hatta bugün gene 13.53 13.60 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketler de görüldü. Evet, hatta 13.60 seviyesine doğru hareketler de görülmüş arkadaşlar. Buradaki çanak, şurada gördüğünüz çanak yatay bir seyirde arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda 18 TL civarına doğru bile dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Bu şekilde bir çanak dolar TL kurunda 2022 yılları içerisinde ben bir de bu omikron ve Covid-19 vakalarındaki son zamanlardaki artış nedeniyle arkadaşlar piyasalarda tekrardan bir sıkışma süreci içerisinde ve zorlama süreci içerisinde girilebileceği bir dönem olabilir şeklinde de bu süreci yorumlamak istiyorum. Fakat dolar TL kurunda böyle bir yay şeklinde bir çanak oluşumu 18 TL civarına doğru gider ise işte buradaki hareket maalesef ki kötü sonuçlar da doğurabilir. Çünkü buradaki hareketin ilerleyen yıllar içerisinde doların TL karşısında çok fazla değerlenmesi sebebiyetini de doğurabilir arkadaşlar. Sizlerin yatırımcı olarak en kısadan takip etmeniz gerekecek önemli seviye 13.29 seviyesi. Bunu zaten sizlere devamlı hatırlattım. 13.29 seviyesini gene 2022 yılı başlarında dikkatle takip edeceğiz. Bu seviyenin üzeri hareketler gerçekten tehlikeli hareketler doğurabilir ve ilk etapta dolar TL kurunu 16 TL civarına doğru yukarı yönde hareketlere itebilir ve bunun için sebepler de arkadaşlar 3 Ocak enflasyon, Aralık ayı enflasyon verileri 2022 yılında açıklanacak ve ilk beklentide buradaki volatil hareket bu 16'lı seviyelere doğru dolar TL kurunu götürmek isteyebilir. Kısada bu seviyelere dikkat. İlerleyen günlerde eğer ki dış borç ödemelerimiz var biliyorsunuz. Ayrıca Merkez Bankası'nın dolar rezervleri maalesef ki umulunun çok altında. Gönül ister ki inşallah burada umduğumuz şuradaki çanak şeklindeki bir hareketin ilerleyen süreçte oluşmaması şeklindedir arkadaşlar. Buradaki oluşum bu şekilde tahmin ettiğimiz şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirir ise maalesef ki dolarda da dediğim gibi 2022 yılında hiç hoş olmayan süreçlere doğru bizi itebilir. O yüzden kısada da 16 TL seviyesi önemli olacaktır. Eğer ki 13.29 üzerinde dolar TL tutunmasına devam edebilir ve buradaki hareket, volatil hareketler
yukarı yönlü 16 seviyelerini görme yoluna doğru gidebilirse, ki beklentim bu yöndedir. O seviyelere doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü 12.48 desteği üzerinde kalışlar benim için önemlidir. Kendinizi korumak için mutlaka bu 12.48 seviyesine stop bölgesi yerleştirin arkadaşlar. 12.48 stop bölgesi önemli olacak. Bunu manuel olarak takip edin. Çünkü volatilitenin yüksek olduğu günlerde banka makasları çok fazla oluyor. Fazla makaslardan dolayı da buradaki stoplarınız patlayabilir. O yüzden manuel, kesinlikle otomatik emir vermemenizde benden size bir tavsiye olarak sunulmasını istediğim bir hareket arkadaşlar. Bunu kesinlikle bu şekilde düşünün. 12.48 altında tekrardan süreç 11.35 ve 10 TL bantlarına doğru aşağı yönlü hareketleri hızlandırabilir. Yukarıda 13.29 dediğim gibi kapanışların devamı gelmesi halinde ve bu volatil hareketlerin ben 16 TL civarına doğru hareket hızlandıracağını, gideceğini şeklindeki yorumumda devam etmekte. Bu seviye ayrıca dolar TL kurunda arkadaşlar gelmesi durumunda, bu beklentimiz, oluşturduğumuz stratejinin yürümesi durumunda bu seviye mutlaka bir kar realizasyonu olarak da değerlendirilmesi gereken önemli bir seviye. Kısada ortalama düşürmek için de önemli bir seviye olarak takip edilmeli diye düşünmekteyim. Evet, dolar TL kuru ile ilgili 2022 yılındaki beklentilerim bu şekilde. Hemen gram altın tarafına geçeyim. Gram altında bakalım. Sorularınızı görüyorum arkadaşlar. Sorularınıza göre 2022 yılı içerisinde onlara göre zaten videolar yapacağım. Konuları mutlaka burada sorduğunuz sorular üzerinden olacak ve bunlara açıklayıcı şekilde. Bugün yılbaşı olduğu için fazla uzatmayacağım. O yüzden hemen kısa kısa geçeyim. Evet, gram altın. Gram altında da 775 bizler için önemli bir yerde şu an için. Oranın önemli desteği arkadaşlar 773 TL civarında. Gram altında şöyle bir durum var. Gram altın takip eden arkadaşlar için ons bazda hareket başladı arkadaşlar. Bu da gram altın takibi yapan arkadaşlar için önemli. Ve buradaki ilk ana hedef bölgesi de bence 933 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketi başlatacaktır. Ve gram altındaki arkadaşlar zararlarını daha çabuk minimize edecektir diye düşünmekteyim. 723 önemli destek bölgemiz ve bu 723 destek bölgemizde ayrıyetten bizler için bir stop bölgesi olarak kullanabileceğimiz bir alan. 773 zaten biliyorsunuz orası kuvvetli destek bölgemiz. Onun üzerindeki hareketler hızlı bir şekilde gram altında 933 TL'lere doğru yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Burada da gene 2022 yılları içerisinde 933 TL civarlarından kar realizasyonu sürecine gram altın bölgesi girebilir arkadaşlar. Hemen ons altın tarafına da hızlı bir şekilde girelim. Ons altın takip eden arkadaşlarımız için ons altında şu an 1827 civarlarında bir oluşum var. Ons altınla ilgili yaptığımız videoyu hatırlıyorsunuz. 1814-1790 bantları içerisinde bir hareket ve daha sonra 1814'ün yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte ons altında da 1844 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler devam edecektir şeklinde yorumumuz vardı. Yorumlarımızın hepsi noktasal çalıştı. Bizleri takip eden, günlük takip eden arkadaşlarımızın hepsi bu %30'luk marjdan faydalanmıştır diye zaten düşünmekteyim. Yön ons altında açık ve net bir şekilde yukarı olarak devam edecektir arkadaşlar. Gümüş ons. Gümüş ons tarafına baktığımız zaman şu an 23-29 civarlarında. Gümüşün onsunda 21.60 seviyesinden beri yukarı yönlü bir hareket beklentimiz vardı. Buradaki bant aralığımızda ilk etapta 24.40 seviyesine doğru gümüşün onsunun kafa atmasını sağlayacaktır arkadaşlar. 24.40 ardından da burası bir kuvvetli direnç bölgesi gümüşün onsunda gözükse de 24.40'ı yukarıya kırıp 26 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareket gümüşün ons tarafında da devam. Ayrıca 2022 yılı içerisinde benim en gözde yatırımlarımdan biri de gümüş ve altının ons tarafı şeklinde değerlendirilebilir
bilir arkadaşlar. Gümüşün gram kısmı. Evet, gümüşün gram kısmına hemen geçtiğimiz zaman gümüşün gram kısmında da özellikle bizlerin takip ettiği önemli seviyelerimiz vardı. Bu önemli seviyelerimiz üzerinde bakalım gümüşün gramında tutunmalar olabilecek mi? 9.39 önemli bir destek bölgemiz ve önemli takip edilmesi gereken ayrıyetten bir stop bölgemiz şeklinde de düşünülebilir. Gümüşün ons tarafı gümüşün gram tarafında. Gümüşün gram tarafında 9.39 üzerinde bizlerin 9.69, evet, buradaki bir bant aralığımız mevcut. Bu hareketlerinde bu bant aralığı içerisinde seyrinden sonra arkadaşlar hem dolar bazlı hem de gümüş ons bazlı bu aralığın kırılıp ilk etapta gümüşün gram tarafının da 11 lira 74 kuruş ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünmekteyim. Burada verdiğim bölgeleri zaten günlük olarak sizlerle birlikte kırılımlar doğrultusunda takip edeceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle hiçbiriniz sıkılmayın, üzülmeyin. Yeni yıla çocuklarınızla beraber hep birlikte sevgi ve mutluluk içerisinde girin. Yatırımdır bu. Yatırım içerisinde zarar da var, kar da var. Zaten hep kar olsa bu iş faize girerdi. Bizler biliyorsunuz faize karşı bir toplumuz. Faizi zaten nas da var. Bu yüzden hepimiz faize karşıyız. Kar ve zarar olacak ki bir yatırımda o iş faize girmiş olmasın. Evet sevgili dostlarım, yılın son 2021'in son analizini de sizlerle birlikte yaptık. Yorumlarını yazan, iyi dileklerini, yeni yıl dileklerini bizlere ileten tüm Başkan 35 ailesi üyelerin hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.